Herkese merhaba. Bugün Karl Marx'ın başyapıtı Kapital'deki en sarsıcı fikirlerinden birine, yani fabrikaya yakından bakacağız. Marx için fabrika, tuğla ve harçtan ibaret bir yer değil, kendi iradesi olan bir mekanik otokrattı. Gelin, Marx'ın bu sistemin emeği ve insanı nasıl kökünden değiştirdiğini anlatan analizine birlikte dalalım. Her şey, Marx'ın da alıntıladığı Doktor Ure'nin bu çarpıcı tanımıyla başlıyor. Fabrika, muazzam bir otomat olarak tanımlanıyor. Bir düşünsenize, bu bir binadan çok daha fazlası. Sanki ortak bir amaç için hareket eden, devasa, canlı tek bir organizma gibi. İşte Marx'a göre modern fabrika sisteminin özünü tam da bu fikir yakalıyor. Analizimizi 5 temel adımda yürüteceğiz. Önce, fabrikanın bir otomat olarak dünyayı nasıl alt üst ettiğine bakacağız. Sonra, işçinin bu sistemdeki dönüşümünü, makineye karşı verilen savaşı, teknolojinin yeni işler yarattığına dair o meşhur telafi mitini ve son olarak da sanayinin bize bıraktığı mirası inceleyeceğiz. İlk durağımız Marx'ın belki de en temel tezi. Fabrika, insan ile makine arasındaki ilişkiyi kökünden tersine çeviriyor. Bu sadece basit bir üretim biçimi değişikliği değil, adeta bir egemenlik devri. Bakın, Marx burada çok net bir ayrım yapıyor. Eskiden manüfaktür döneminde aletleri kullanan işçi özne konumundaydı, yani kontrol ondaydı. Fabrikada ise bu ilişki tam anlamıyla tepetaklak oluyor. Sistemin kendisi, yani otomat, özne haline gelirken işçiler makinenin bilinçli organlarına, yani bir nevi uzantılarına dönüşüyor. Kontrol artık insandan makineye geçmiş durumda. İşte belki de en kritik nokta tam olarak bu. Bütün o ustalık, beceri, hüner, hepsi işçinin elinden alınıp makinenin kendisine aktarılıyor. Artık üretim bir insanın hızıyla, gücüyle veya dikkatiyle sınırlı değil. Bu durum bir yandan üretimi inanılmaz boyutlara taşısa da diğer yandan işçiyi makinenin basit bir hizmetkarı haline getiriyor. Peki bu tersine dönüş emeğin doğasını nasıl değiştiriyor? Gelin şimdi bir zamanların zanaatkarının bu sistemde nasıl bir dişliğe dönüştüğünü ve yepyeni bir disiplin anlayışının nasıl doğduğunu görelim. Marx'ın bu yeni düzene verdiği isim çok çarpıcı, kışla disiplini. Artık işin temposunu bir ustanın becerisi veya keyfi değil, makinenin durmak bilmeyen, acımasız ve tek düze ritmi belirliyor. İşçiler de bu devasa mekanizmaya canlı eklentiler olarak onun hızına uymak zorunda kalıyorlar. O eski zanaata dayalı usta, kalfa, çırak hiyerarşisi tamamen yok oluyor. Yerine makineye hizmet etmeye dayalı çok daha basit bir iş bölümü geliyor. En tepede makineleri denetleyen ve anlayan küçük bir teknik grup var. Ortada makinenin başında monoton işler yapan operatörler ve en altta da makinelere ham madde taşıyan ve neredeyse tamamen çocuklardan oluşan besleyiciler sınıfı. Marx'ın bu Sisyphus benzetmesi fabrika işinin ruhsal maliyetini inanılmaz derecede iyi özetliyor. Düşünsenize, sürekli aynı anlamsız hareketi tekrar etmenin yarattığı yıpranma. Bu durum, diyor Marx, sinir sistemini tüketiyor, insanın her türlü zihinsel ve bedensel özgürlüğünü elinden alıyor. Emek artık yaratıcı bir eylem değil, adeta bir işkenceye dönüşüyor. Ve işte bu noktada işler kızışıyor. Kendilerini birer eklentiye dönüştüren bu cansız mekanizmaya karşı işçiler nasıl bir tepki verdi? Gelin şimdi işçinin makineye karşı başlattığı o açık savaşa bakalım. Aslında işçinin makineye karşı mücadelesi sanayi devrimiyle başlamış bir şey değil. Gördüğünüz gibi 17. yüzyıldan beri üretimi kökten değiştiren her yeni teknoloji işçilerin sert direnişiyle karşılanmış. Tabii ki bu savaşın en bilinen örneği 19. yüzyıldaki makine kırıcılar, yani Ladite hareketiydi. Fakat Marx'a göre burada çok kritik bir öğrenme süreci yaşandı. İşçiler ilk başta öfkelerini doğrudan makinenin kendisine yönelttiler, onu kırdılar, yaktılar. Ama zamanla anladılar ki asıl sorun makinenin kendisi değil, onun bir toplumsal sömürü aracı olarak kullanılması. Yani hedefin makinenin kendisi değil, onun kapitalist uygulama biçimi olması gerektiğini öğrendiler. Durumun ne kadar bilinçli olduğunu ise bir mucidin James Naismith'in kendi ağzından dinleyelim. Diyor ki, makineler özellikle işçi taleplerini ve grevleri kırmak için, yani işçilerin gücünü elinden almak için geliştirildi. Yani Marx'a göre sermaye, bilimi, söz dinlemeyen işçiyi yola getirmek için adeta bir silah olarak kullanmıştır. Şimdi de günümüzde bile sıkça duyduğumuz bir argümana, makinelerin yok ettiği işlerin yerine yenilerini yarattığı efsanesine, yani telafi teorisine gelelim. Bakalım Marx bu teoriyi nasıl çürütüyor? Bu teori oldukça basit ve çekici bir iddia sunuyor. Bir makine, diyelim ki 50 işçinin yerini aldı.
o 50 işçiye artık ödenmeyen ücretler serbest kalır. Ve bu serbest kalan sermaye de gider başka bir yerde yeni işler yaratır. Kulağa gayet mantıklı geliyor, öyle değil mi? İşte Marx bu teze kökten karşı çıkıyor. Diyor ki o sermaye serbest falan kalmaz, aksine şekil değiştirerek o yeni alınan makineye bağlanır. Yani eskiden işçinin maaşına giden para artık makinenin kendisine harcanmıştır. Basit bir mantıkla aynı parayı 2 kez harcayamazsınız. Para, işçiyi işe almak için ortada yoktur artık. Marx bu argümanını havada bırakmıyor, somut verilerle destekliyor. Bakın İngiliz pamuklu sanayisinden alınan bu rakamlar ne kadar çarpıcı. 1861 ve 1868 arasında fabrika sayısı da, tezgah sayısı da, en önemlisi çalışan sayısı da ciddi oranda azalmış ama üretkenliğin bir ölçüsü olan iyi sayısı artmış. Peki sonuç ne? Daha az işçi ve daha az tesisle çok daha fazla üretim yapılıyor. Bu 7 yıllık dönemde yaşanan net iş kaybı işte tam olarak bu. 50.505 kişi. Bu rakam telafi teorisinin gerçekte pek de işlemediğini, teknolojik ilerlemenin ve merkezileşmenin bedelini kimin ödediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Ve son bölüme geldik. Tüm bu analizin sonunda Marx'ın kapitalist fabrika sisteminin sonuçları hakkındaki nihai hükmünü özetleyerek bu incelemeyi tamamlayacağız. İlerlemenin bedeli neydi? Marx'ın ortaya koyduğu temel çelişkiler tam da bunlar. Teknolojinin teorik potansiyeliyle kapitalist sistemdeki pratik uygulaması arasında derin bir uçurum var. Makineler iş gününü kısaltabilecekken uzatıyor, işi hafifletebilecekken yoğunlaştırıyor. Yani sorun teknolojinin kendisinde değil, onun kullanım biçiminin vaat ettiğinin tam tersi sonuçlar doğurmasında yatıyor. Ve işte Marx'ın vardığı o nihai ve sarsıcı sonuç. Ona göre kapitalist üretim, ilerlemeyi ancak bütün zenginliğin iki temel kaynağını, yani hem toprağı hem de işçiyi aynı anda tüketerek, kurutarak başarabiliyor. Bu, emeğin sömürüsüyle gezegenin sömürüsü arasında daha 19. yüzyılda kurulmuş doğrudan bir bağdır. Bu analiz, Marx'ın 19. yüzyıldaki gözlemlerini alıp doğrudan günümüzün otomasyon, emek ve çevresel sürdürülebilirlik tartışmalarının merkezine koyuyor aslında. Eğer ilerlemenin bedeli buysa, bu ilerlemenin gerçek değeri nedir? Bu soru üzerine düşünerek bugünkü incelememizi sonlandıralım.